Binlerce elektral cihazından bir tanesi olan mini bilek cihazınızı aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bugünkü mini bilek cihazımızda kurulumu, anlatımı, çeşitli sorunları ve diğer detayları görüşeceğiz. Öncelikle paketten çıkan gördüğünüz ürünleri gerekli şekilde takarak cihazımızı elektriğe bağlıyoruz. 220 volt topraklı bir prize. Daha sonra bu boruyu aşağı doğru su bidonuna tam girecek şekilde sarkıtıyoruz. Su bidonunu tam şekilde açmak önemli. Burada hortumun sıkışmamasını sağlamak için ucunu parmaklarımızla yarıyoruz. Boruyu damacananın en altına aşağı sarkıttıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Açtıktan sonra pompa işlemde diyor ve 2-3 dakika süresince damacanadan yaklaşık 4,5 litre suyun üst kazana yükseldiğini görüyoruz. Bu suyu damacanaya çektikten sonra yaklaşık 15 dakika ısıtma işlemde uyarısını alacağız ve cihaz istenen ısıtma derecesine gelene kadar suyu ısıtacak. Bu suyu ısıtma esnasında biz de cihazın içindeki kanister dediğimiz bu ürün kovalarını yerlerinden çıkartıp arkalarında yazan ürün isimlerine göre uygun bir biçimde dolduruyoruz. Burada damacana yani ürün kovalarını, kanisterleri istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Sonuna kadar doldurmanızda hiçbir sakınca yoktur. Dikkat edilmesi gereken hususlar, kanisterin ucunu tepeye doğru kaldırmak ki ürünü etrafa saçılmasını engellemek amacıyla ve daha sonra kapağını kapatıp arkadaki motora çarkının denk gelmesini sağlayacağız ve öndeki ucunun da boşluğa tam olarak oturmasını sağlayacağız. Eğer bunu tam olarak yapabilirsek hiçbir sıkıntısız ürün verme işlemini gerçekleştirebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus kanisterin arka motora tam oturtulması, ön taraftaki piminin de deliğine yerleştirilmesidir. Tüm ürünleri doldurduktan sonra kanister uçlarını tekrar mikserlerin tam ortasına bakacak şekilde yerleştirmeyi unutmuyoruz. Bekleme süresini bitirdikten sonra cihazımız çalışmaya hazır vaziyete geldiğinde merhaba seçim yapınız gibi bir uyarı verebilir. Yahut da modellere göre elektral kahve dispenseri seçim yapınız gibi çeşitli uyarılar vererek size hazır olduğunu bildirir. Bu noktadan itibaren o 8 seçim tuşundan herhangi bir tanesine basarak uygun istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Menüye girmek için cihazımızın önce ön kapağını açıyoruz. Ön kapağını açtıktan sonra arkada bu gördüğünüz kırmızı tuşa basarak menüye girmek için şifre isteyen menü kısmındayız. Başlangıç şifresi 4 tane 0. Hot Water kırmızı tuştan 4 kere basarak şifremizi giriyoruz. Şifre kabul edildiğinde menünün içine giriyoruz. Menünün içinden çeşitli yerlere ulaşmak mümkün. Burada dozajları yapmak, ayarlar, tat konusuna girmek, sıcaklığı değiştirmek, istatistikleri öğrenmek, onun dışında raporlama almak ve diğer birçok seçeneği menüde bulmak mümkün. Biz şu anda ilk önce dozaj menüsüne giriyoruz. Dozaj menüsünde 23 adet seçeneğimiz var. Bu 23 adet seçenekten herhangi bir tanesinde şu anda bir test yapıyoruz. Cappuccino'ya girdik. Cappuccino'daki kahve miktarını değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada kırmızı tuşumuz seçim için kullandığımız tuş.
Cappuccino tuşu yukarı doğru arttırma, 3 in 1 yazan tuşumuz da aşağı doğru azaltma için kullanılıyor. Hot chocolate tuşuyla da, yani kırmızı tuşun üstündeki tuşla da çıkış işlemini yapıyoruz. Burada kayıt edebilmek için her zaman kırmızı tuş kullanıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse ekranda gördüğünüz gibi miktarlar seçiliyor. Yukarı aşağı tuşlarıyla ayarlanıyor. Sel tuşu, yani kırmızı tuşla da kaydediliyor. Bunun dışında diğer menülerimize bakmak gerekirse saat ayarı örneğin yine kırmızı tuşla içine giriliyor. Yukarı aşağı tuşlarıyla ayarlar yapılıyor ve kahverengi hot chocolate tuşuyla da çıkılıyor. Yine yukarı aşağı oklarıyla menüde ilerlediğimizde çeşitli menüleri girmek mümkün. Bunlar şifre değiştirme, yeni şifre oluşturma. Bunun dışında fonksiyon testi. Kanister seçiminde aldığınız ürünün arkasında yazan, yani kanisterleri koyduğunuz yerde yazanlar esastır. Bu modelden modele fark gösterebiliyor. Ancak çay, kahve, süt tozu ve çikolata ana gruplardır. Buna salep, üçü bir arada, Türk kahvesi gibi diğer seçenekler de eklenebilmektedir. Doğru dozajlama yapabilmek için kanisterin doğru seçilmesi şarttır. Dolayısıyla kanister seçimlerindeki bir hata ürünlerin yanlış verilmesine sebebiyet verebilir. Lütfen bu noktaya dikkat edin. Yanlış kanister seçimi ürünün kaydedilmesini engelleyecektir ve de sizin geçersiz kanister seçtiğiniz uyarısını verip kabul etmeyecektir. Dolayısıyla bu noktada doğru kanisterleri doğru ürünlere atamak şarttır. Fabrika ayarlarını uygularsanız bu menümüzde de ilk gün aldığınız şekilde dozajlamalar, tuş seçimleri, kanister seçimleri aynı mevcut şekliyle eski haline dönecektir. Bu da hata yaptığınızı düşündüğünüz anlarda sizi başlangıç günündeki ayarlarınıza geri döndürmek içindir. Manuel yıkama menüsünde şimdi cihazınızı aldığınız günden itibaren hijyenle alakalı kurallara uymanız esastır. İnsan sağlığını tehdit edecek unsurları içeren bir takım etiketlerimiz vardır. Bunları lütfen uymanızı rica ediyoruz. Aldığınız cihazın arka kapağında göreceğiniz bakım talimatlarına uyduğunuz sürece hiçbir şekilde insan sağlığına tehdit oluşturacak unsurlara yaklaşmazsınız. Şöyle ki günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazı bakımlarını ve temizliğini cihazın yapmanızı öneriyoruz. Bu menümüzde mikser yıkamada manuel olarak seçtiğimiz mikseri temizleyebiliriz. Bunu günlük olarak yapmanızı öneriyoruz. Şöyle ki akşam veyahut da doldurmak istediğiniz anda cihazı açtığınızda mikserlerin içine baktığınızda herhangi bir şekilde bir topaklanma veya ürün kalıntısı gördüğünüz anda bu menüye girerek manuel yıkama yaptırabilirsiniz. 3 tane mikserli seçeneği var cihazlarımızın. Mikser 1, mikser 2, mikser 3'ü buradan seçerek OK tuşuna, yani hot water tuşuna bastığınızda buraya sıcak suyla yıkayacaktır. Atık su kovasının altında olmasına dikkat edin. Aksi takdirde su etrafa yayılabilir ve mikserler otomatik olarak yıkanabilir. Bu ne getiriyor? Bu bir pratiklik getiriyor size. Normal şartlarda mikseri söküp bulaşık makinesinde veya bir suyun altında yıkamanıza gerek kalmaksızın otomatik olarak manuel yıkamayı yapmış oluyorsunuz. Sayaçlar menüsüne girdiğimizde öncelikle genel sayaç görünüyor. Buradan cihazın bugüne kadar toplam vermiş olduğu ürün miktarını dijital olarak görebiliyorsunuz. Bu menümüzde de lisan seçimi. Lisan seçiminde İngilizce ve Türkçe sabit ayarlarda cihaz kullandırılabiliyor. Limit ayarı önemli bir menümüz. Limit ayarından cihazın
durması gerektiği limit sıcaklığı ayarlıyorsunuz. Yani diyelim siz cihazı 85 derecede ürün vermeye ayarladınız ve limit ayarını da 65 yaptınız. Cihaz 85 derecede geldiğinde menüde hazır uyarısını alacaksınız ve seçiminizi yapınız uyarısı verecektir. O esnadan itibaren kullanıcı istediği ürünü basarak alabilir. 85 derece her ürün alışında bir miktar düşer. Yani siz bir bardak kafe latte aldığınızda bir bardaklık su kazana eklenir, sıcak kazana 85 derecelik. Dolayısıyla 85 derece 84 dereceye inebilir. 50 bardak arka arkaya alım yapıldığında, yani tuştan elinizi çekmediğinizde bu sıcaklık gittikçe düşecek ve 70'lere doğru yaklaşacaktır. Bir limit sıcaklık koyduğunuzda kullanıcının bu derecenin altında ürün almamasını sağlarsınız. Yani konforunu sağlama açısından bu sıcaklık derecesi önemlidir. Cihaz bu sıcaklık, limit sıcaklığa geldiğinde ısıtma devrede uyarısı verip müşteriyi bekletecektir. Termostat ayarı cihazın vereceği ürünün sıcaklık derecesidir. Bu en fazla 92 dereceye kadar ayarlanabilir. Avrupa normları gereği 80-85'i aşması önerilmez. Ancak bu konfor açısından Türk kullanıcıları için 92 dereceye kadar arttırılmıştır. Burada dereceyi çok fazla arttırmanız cihazın buhar yapmasına ve ileriki aşamada cihazınızın ömrüyle doğru orantılı olarak kaybına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insan sağlığına zarar vermeme anlamında 85 derecenin üstünde kullanılmasını önermiyoruz. Memory, flash bellek, USB bellek ile dataların alınması mümkündür. Arkada gördüğünüz enerji girişinin yanındaki USB ünitesine USB flash'ınızı takarak yine menüden şifreyi girerek USB menüsüne girebilirsiniz. USB menüye girerek istediğimiz ayarı buradan USB belleğe atabilir veya USB bellekten buraya kaydedebiliriz. Bu bize ne gibi faydalar sağlıyor? Hemen onu söyleyelim. Diyelim bir 50-100 adet cihazınız var ve kendi dozaj ayarlarınızı, yani kahve oranınızı, krema oranınızı, çikolata oranınızı, çay oranınızı veya da salep Türk kahvesi oranınızı yaptınız ve bizim fabrika ayarlarımızdan farklı olarak bunu kendi makinalarınıza atmak istediğinizde bu menüden ayarlarınızı önce USB belleğinizi alıp daha sonra bu USB belleği diğer makinalarınızı takmak suretiyle ayar alma menüsünden bu ayarları otomatik olarak cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. İstatistik kayıtlarını yine USB belleğe kaydederek hangi ürünlerden en son sıfırlanana kadar ne kadar satıldığını görebilirsiniz. Böylece makinenizde sizin koyduğunuz ürünlerden başka ürün koyulup koyulmadığının tetkikini yapabilir ve bu makineyi şayet bir başka noktaya koyduysanız noktaya benim kahvem dışında bir kahve kullanıldığını düşünüyorum diye uyarıda bulunabilirsiniz. Bu da Elektral'ın mini bilek cihazına özel ve üstün bir özelliktir. Günlük kayıt içinde cihazın o günkü loglarını tek tek izleyebilirsiniz. Yani gün içinde cihaz herhangi bir şekilde hata vermişse, bu rezistans olabilir, su pompası olabilir, dokunmatik ekran olabilir vesaire. Bu hataları inceleyebilirsiniz. Veyahut da bunları bizim fabrikamıza göndererek Ar-Ge departmanımızda konunun çözülmesini sağlayabilirsiniz. Yine yazılım güncelleme menüsünden aldığınız cihaz ilerleyen günlerde farklı yazılımlara sahip olmuşsa buradan güncelleyebilirsiniz. Tuş takımı arızası nasıl olur? Bastığınız zaman cihazın ürün vermemesi vesaire gibi durumlarda veya bastığınızda farklı ürün almanız gibi durumlarda tuş takımı arızası olmuş olabilir. Bu gibi arıza durumunda öncelikle makinamızın enerjisini kesmemiz gerekiyor. Enerjisini kestikten sonra kapağını açıp gördüğünüz şekilde kapağın arkasındaki vidaları ters istikamete doğru götürerek kapağı çıkartıyoruz.
Kapağı çıkarttıktan sonra tuş takımı arızalarının en önemli noktası bu gördüğünüz soket ve kablodan kaynaklı olabilir. Bu kabloda bir problem olduğunu düşünüyorsanız dokunmatik ekranda bulunan sarı ledler yanmıyor olabilir. Lütfen onları kontrol ediniz. Eğer kablo hatası dışında bir hata olduğunu düşünüyorsanız anakartı tutan, dokunmatik kartını tutan vidaları sökerek kartı çıkartıp fabrikamıza gönderip yenisini talep edebilirsiniz. NTC arıza durumunda ekranda NTC yok uyarısını alırsınız. Bu esnada cihazı kapatıp enerjisini çekiyoruz ve arka kapağını açıyoruz. NTC arızası kazanın içindeki sıcak suyu ölçmek için kullandığımız bir alet. Dolayısıyla NTC arızası yazıyorsa cihazın sıcak suyunu uygun derecede alamayız. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi ekranda gördüğünüz anakartın altındaki sokette bir temassızlık olmuş olabilir. Lütfen onu elinizde tekrar çıkartıp takınız. Eğer orada bir problem yoksa o zaman kazanın üstünde bulunan NTC komponentinin öpüşmesinde veyahut da bacaklarındaki lehimlerden herhangi bir tanesinde kopma olmuş olabilir. Kazanı dışarı çıkartıp gözle onun kontrolünü yapmanızı rica ediyoruz. Bu noktada eğer problemi çözemez iseniz teknik servisimizden lütfen destek isteyiniz. Kazanı sökmek için ekranda gördüğünüz vidaları ve hortumları yerlerinden çıkartarak basit bir şekilde kazanı dışarı alabilirsiniz. Bu işlemi yapmak gereği duyulan durumlar şöyledir. 1. Öncelikle bakım onarım faaliyeti için yılda bir kere kazanı dışarı çıkartıp içini açıp rezistans ve kazanın içinin kireç durumunu incelemeniz önerilir. Rezistansa karşı rezistans sökücü sıvılarla temizlik yapmanız önerilir. Bunun dışında selenoidlerde herhangi bir kireçlenme veyahut da su akış hızında bir değişim olmuşsa yine selenoidin de aynı şekilde temizlenmesi icap eder. İzlediğiniz gibi Elektral AŞ'nin ürettiği Mini Black kahve dispenserinin bütün ürünleri plug-in plug-out yani tak çalıştır çıkar değiştir mantığında yapılmıştır. Herhangi arızalı bir parçayı basit bir şekilde vida ve tornavida kullanarak çıkartabilir, yerine yenisini takarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun için profesyonel bir yardım almanıza dahi gerek yok. Teknik departmanımızla iletişime geçtiğiniz anda size yapmanız gerekenleri ifade edecektir. Diğer bir hususta cihazın temizliği. Cihazın kapağın arkasındaki talimatlara uygun olarak cihazın temizliğini yaptığınızda uzun yıllar cihazınızı kullanmanız mümkün olacaktır. Temizliğe başlamadan önce kanisterlerin kovalarının uçlarını yukarı doğru kaldırıyoruz ki ürünler aşağıya dökülmesin. Ekranda gördüğünüz mikser kilidini saat istikametinin tersi yönünde çevirerek boşaltıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Burada pervaneyi aynı şekilde alıyoruz. Göbek kısmını kendimize doğru tekrar çekiyoruz. Ve eğer gerekiyorsa ana gövdeyi de buradan çıkarmak mümkün. Bu ana gövde arızalandığında mikser motoru tekrar değiştirilebiliyor. Yıkadıktan, temizledikten sonra gövdeyi yerine geri yerleştiriyoruz. Pervaneyi takarken oradaki işaretin, ok işaretinin Mini'nin üzerindeki işaretle aynı şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra mikseri tekrar takıyoruz ve saat istikametine doğru kilidini çeviriyoruz ve çıkardığımız hortumu yerine takıyoruz. Böylece mikser temizliğini tamamlamış oluyoruz.